Merhaba yeniden herkese. Ben aslında yayında tabii ki yayının esas kısmında yokum ama bu 3 günlük aradan sonraki ilk yayınımız olacağı için biraz ya kurum olarak aslında ne yaptık, ne yaşadık, ne yaşıyoruz, ne yapacağız? Biraz aslında bunlar üzerine bir 5 dakika sizlerle konuşup ondan sonra zaten esas konuya girmenize yol açacağım diyeyim. Şimdi şöyle, aslında biz bu 3 günlük yayın arasını neden verdik diye sorarsanız, ya bizim takipçilerimiz de soruyor. Neden 3 gün yayınlara haber verdiniz? Biz işte sizden doğru bilgi alıyorduk şeklinde yaklaşımları oldu. Çok teşekkür ediyorum aslında tüm herkese bize güvendikleri için. Fakat biz bir haber kurumu değiliz. Yani bizim size doğru bilgiyi ancak kendi çalışma alanlarımızdan dolayı veriyoruz. Yani bu deprem vesaire gibi doğal afet mevzularında ise doğrudan sahadan yayın yapan o gazetecileri, özellikle bağımsız gazetecileri, iktidarın etkisinden bağımsız, embedded olmayan gazetecileri takip etmeniz daha iyi olacaktır ve biz aslında bir nevi arama kurtarma yeteneği olmayıp deprem bölgesine gitmeyen insanlar gibiyiz. Yani bir şekilde ayak bağı olmamak için. Nitekim bu süreçte de boş durmadık. 3 günde neler yaptık, bugün de dahil. Aslında işin bir tabii hani kayıp kısmı var, yaşadıklarımız var ama önce neler yaptığımıza şöyle bir odaklanmak istiyorum. Zaten haberi aldığımız ilk günün sabahı hemen en yakın çocuk mağazasından 50 tane bir çocuk uyku tulumu aldık. Onu teslim ettik Kadıköy Belediyesi'ne. Bunu doğrudan Daktilo 1984 NÖS kaynaklarıyla yaptık. Ee, Bildiğiniz gibi biz bir derneğiz, kar amacı gütmüyoruz. Bu nedenle bizim aslında bağış yapma iznimiz yok, yani maddi bağış yapamıyoruz dernek olarak. Ama aynı bağışlar yapabiliyoruz. Onu da imzalı bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor, teslim ettiğimiz kuruma. Kadıköy Belediyesi sağ olsun hem bağışlarımızın ulaşmasına yardımcı oldu hem de bizim resmi prosedürleri yerine getirmemize yardımcı oldu. İkinci günde çok benzer bir şekilde çift kişilik battaniye 100 tane gönderdik. Onu direkt Kayseri'den gönderdik. Onu da Patreon destekçilerimizin aslında sayesinde bu bağışı yapabildik. Üçüncü gün üyelerimizin, mensuplarımızın, çalışanlarımızın verdiği paralarla, bağışlarla bir palete yakın kuru gıda, konserve, bebek bezi ve benzeri malzemeler aldık. Onu da e, Ümraniye, evet Ümraniye Belediyesi aracılığıyla AFAD'a ulaştırdık. Dördüncü gün, yani bugün de e, normalde elektrikli sobalar da göndermiştik belli şahsi çabalarla ama elektrik olmayan yerler için de odun kömür sobası temin ettik bir miktar. Onu yarın sabah yola çıkarmış olacağız. Ya bu çerçevede aşağı yukarı ya 150 bin liradan fazla bir ani ve nakdi bağışımız olduğu anlamına geliyor bizim çevremizdeki insanların. Tabii bunu yaparken çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü dernekler müdürlüğü zaten her an tepemizde. Yok işte sürekli hakkımızda haberler çıkıyor, biliyorsunuz. Foncusunuz, bilmem necisiniz falan filan. Hani her an denetimdeyiz aslında biz. Onun için çok dikkatli hareket ediyoruz. Ee, En azından deprem konusunda insani açıdan yaptıklarımız bu şekilde. Peki biz bu süreçte neler yaşadık diye bakarsak, aslında çok yakın çalışma arkadaşımız Selim Yıldırım, o İskenderunlu. Ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Maalesef elimizden bir şey gelmedi. Yani yetişemedik Selim'e, yetemedik. Yine çalışma arkadaşımız, avukatımız Pınar. Onun da ailesi Malatya, Doğanşehirli. Doğanşehir'de yaşıyordu bayağı ailesinin büyük kısmı. Yani tüm ailesi, yani tüm evlerini kaybettiler, iş yerlerini kaybettiler ama Allah'tan onlarda can kaybı yok. Çünkü ikinci depremde e, evler yıkıldığı için halihazırda dışarıdalarmış ve o şekilde kurtuldular, Malatya'daki ve o yöredeki birçok insan gibi. Bir diğer çalışma arkadaşımız aslında bu yayının da yapılmasına vesile olan Mert. O bizim yayın arkasında her işimizi yapan, hakikaten teknik konuda bize her türlü kolaylığı sağlayan arkadaşımız. O da sevdiklerini kaybetti maalesef. Ona da yetemedik, yetişemedik. Tüm bunların arasındaysa bir başka saçmalık yaşadık. Yine bir diğer çalışma arkadaşımız, e, Özgün Emre Koç, siyaset bilimci.
O da yetkililere sorumluluklarını hatırlattığı için ve böyle bir tweet attığı için maalesef gözaltına alındı. Eee, Ya bir günü aşan süre onun gözaltı işlemleri, savcılık aşaması, şu bu, onlarla uğraştık ve bu süreçte sadece Daktilo 1984 yoktu. Diğer dostları da onu yalnız bırakmadı. İİME Hareketi, diğer medyadan isimler sağ olsun İstanbul Barosu gerekli desteği gösterdi. Şahsi olarak arkadaşları, Çağrı, eşi, vs. tüm desteklilerle yanındaydık ama bir de öyle bir süreç yaşadık. Bunlar bizim yaşadıklarımızdı. Yani bizim yaşadıklarımız tabii deprem bölgesinde yaşananlar kapsamında bir hiç ama İstanbul'da, işte Almanya'da, Amerika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, İsveç'te falan böyle dağınık bir ekibin bile yaşadıkları bunlarsa yani hakikaten başka yerlerde neler yaşanıyor hiç bilmiyorum. Eee, Son olarak da aslında Daktilo 1984 bildiğiniz gibi biraz hibrit bir kurum. Yani medyası var, araştırma birimi var, bir yandan politika önerileri hazırlayan çok etkin birkaç birimi var. Yaptığı tüm işi kamuya açık yapan, acayip şeffaf hakikaten olan bir kurumuz. Bundan sonra da hem o şeffaflığın gereği hem de o fikirsel zenginliğin gereği olarak neler yapacağız derseniz biz aslında ekonomik anlamda, uluslararası ilişkiler anlamında depremle ilgili çalışmalarımıza biraz daha ağırlık vereceğiz. Yani daha önce birkaç kez bu konuyu işlemiştik. Ama artık özellikle partnerlerimiz konusunu özellikle vurguluyorum. Bu foncu moncu diyen arkadaşlar lütfen alınmasınlar. Onlar bizim partnerlerimiz, foncularımız değil. Partnerlerimizle tekrar tüm bu konular üzerinde istişare edip bu konulara biraz daha ağırlık vermeye çalışacağız. Bizim en önemli amaçlarımızdan biri e, rasyonel düşünme kabiliyetine sahip insanların politikaya, politikacılara, politik kurumlara etki edebilmesi. Bunu bazı konularda başardık. Yazılarımızla, yayınlarımızla, görüşmelerimizle, toplantılarımızla, eğitimlerimizle başardık. Deprem konusunda da e, fikirlerimiz var. Daha önce yaptığımız çalışmalar var. Bulunduğumuz çalışma grupları var. Bunların hepsi ile birlikte aslında depremin ekonomik, sosyal, siyasi ve aslında uluslararası ilişkilere bakan yönleri üzerine çalışmalar yapacağız. Bu konuda da en azından siz değerli izleyicilerimize bir söz verebilirim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.